Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz Hoş yeni geldiniz. videomuza. İyisinizdir inşallah. Biz iyi miyiz? Biz iyiyiz. Çok şükürler olsun. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. İnşallah sizlerin de öyledir. Evet, bugün daha önceden yaptığımız gibi köyde nasıl geçinilir, köyde nasıl alternatif kaynaklardan para kazanılır, bununla ilgili bir video yapalım dedik. Çünkü sürekli ya doğadayız, ya köy ürünleri, ya işte inşaat işleri, ya köy evimizde işte yenilikler, hani bunlarla ilgili video yapıyoruz. Biraz da bu tarzda videolar yapalım dedik. Hem de belki kanalımıza yeni aboneler, yeni takipçiler de kazandırabiliriz dedik. Çünkü insanlar, yeni gelen insanlar bizi tanımıyorlar. Direkt böyle videonun içine laklanarak tadilatın içine giriyorlar. O anlamda köyde nasıl geçiniyoruz, nasıl para kazanıyoruz, hani alternatif nelerden kazanılır, bununla ilgili konuşma yapalım dedik. Önceki videomuzu hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Onu da yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz tekrardan. O bayağı bir ses getirmişti. Videoya başlamadan önce kanalımıza davet edelim. Kanalımıza davet edelim sizleri. Bizim kanalımıza, Şehirden Köye Göç kanalımıza lütfen abone değilseniz abone olursanız ve özellikle bildirimleri de açarsanız en azından bizim videolarımıza da bildirim gelmiş olacak, size bildirim gelecek. Siz de tıklamış olacaksınız. Beğeni de atarsanız çok seviniriz videomuza. Evet, yorumlarınızı da bekliyoruz. En azından bir kalp emoji bile atsanız bize kafi olur. Biz yaklaşık 4,5 yıldır köyde yaşıyoruz. İlk köye göçerken bir evimiz vardı ve onu satarak böyle bir maceraya giriştik. Bir serüvendi yani. O zamanlarda nasıl geçiniriz falan diye böyle biraz Allah'a emanet bir yola çıkmıştık. Aynen. Eski takipçilerimiz tabii konuyu biliyorlar ama hani biz tekrardan bir bahsetmek istiyoruz. Açıkçası ilk köye göçtüğümüzde hani ne yapacağımız fikri bizim de yoktu. Hani köye göçelim, tarım yaparız, hayvancılık yaparız, doğal ürünler satarız. Hani hep bu düşünceyle çıktık. Ne bileyim, tavuk alırız, koyun alırız. Hep bu klasik köye göçmek isteyenlerin düşündüğü düşüncelerle çıktık yola. Ama bir projemiz, yani akla mantığa uygun bir projemiz yoktu hani yola çıkmadan önce. Çıktık ve bir zeytinlik kiralamıştık o dönemde 15 dönüm ve ilk ticari işimiz o zeytinleri sıktırıp yağını eşimize dostumuza satarak, işte incir reçeli yaparak, ıvır zıvır şeyler yaparak öyle ufak tefek kendimize harçlık çıkarmakta. Ama tabii bunlarla geçinmek imkansız. Tabii. Hele Şimdi, çocuk varsa imkansız. tabii insanlar şimdi köye göçtüğünde az bir parayla geçinirim, aman köyde her şey ucuz falan diye düşünüyor ama öyle mi sence? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Yani şöyle yani zaten fiyat olarak her şey aynı gene. Sadece tek avantajı şöyle, hani şehir hayatında işte bir AVM'dir, ne bileyim işte bir şeyler görüyorsun falan, sürekli bir şeyler alma içgüdüsü doğuyor insanda. Burada öyle bir şey yok. Yani burada kendi işini kendin yapabiliyorsun. Hani kendi ekmeğini kendin yapabiliyorsun. Ne bileyim işte hani bir tık daha az tüketmeye başlıyorsun. Çünkü köy hayatında, köy yerinde olduğun için sürekli gidip alabileceğin bir ortam yok. Hani o şekilde kısabiliyorsun. Ama şunu da söyleyeyim, tabii ekmeğinizi falan yapabiliyorsunuz ama yani buna bir gerçekçi yaklaşalım. Oturup da her gün ekmeğinizi yapmıyorsunuz. Yani bu... Ya bunu köylüler bile yapmıyor. Tabii, Yani. Köylüler bile her gün ekmeğini yapmıyor. Böyle bir hayat yok. Yani hani şey hayatı yok. İşte hani hani derler ya, toz pembe Yok, değil her evet. şey. Yani böyle köylüler bile artık marketten alışveriş yapıyor. Yani artık güncel artık hayat. Ya bu şöyle olabilir, yani İç Anadolu'da, doğuda, hani uzak dağ köylerinde, hani şehre uzak yerlerde harbi köy hayatını dibine yaşayan ama çaresizlikten yaşayan insanlar vardır. Tabii. Onlar mecbur ekmeğini yapıyordur. Hani onlara hiçbir Tabii, şekilde tabii. sesini... İnemez aşağıya, tabii. şey yapamaz, öyle insanlar da var yani. Tabii. Kendi ekmeğini yapmak zorunda kalan. Onlar artık yani köylü vasfının en üst zirvesi insanlar. Ki biz yani o şekilde zaten yaşamamız mümkün değil. Çünkü bu hayat zaten doğuştan gelen bir şey. Yani çocukluktan bir şeyleri görüp öğrenmen gerekiyor. O hayatı gerçekten dibine kadar yaşayabilmek için. Bizim yaptığımız kırsal hayatta işte o kalabalıklıktan kurtulmak, işte fazlasını almadan yaşamak, yani minimuma indirmek işte hayat tarzını, yaşamanı, daha sadelikte yaşamak, daha doğal yaşamak. Yani biz bunun ötesine zaten geçemeyiz yani. Siz de geçemezsiniz hani şehirde yaşayan insanlar olarak. Açıkçası stressiz, temiz bir havada hayvanlarla yaşayabileceğiniz, işte çocukların bahçede, toprakta oynayabileceği, ormanda vakit geçirebileceğimiz, yani betondan uzak
bir hayat En aslında önemlisi amacımız. o zaten. Doğayla baş başa kalmak, işte oksijeni içine çekebilmek, tertemiz havada uyanmak. Zaten bizim ihtiyacımız olan bunlar. Yani biz hani zorluğu yaşamak değil bizim derdimiz. Ya onun gibi insanlar da var. Hani elektriksiz yaşayayım, işte tamamen ilk insan gibi yaşayayım. Ya o da bir tarz meselesi. Ama biz hani normal işte şehir hayatını sevmeyip işte daha kırsal hayatta yaşamak isteyen bir aileyiz. Ya biz şimdi köye göçtüğümüzden beri gerçekten 4 yılda çok badireler atlattık. Evimiz aktı, ısıtamadık. İşte yağmur, fırtına yaşadık. Yani böyle olumsuz 4 kere ev değiştirdik. Kiracılık zaten ayrı başlı başına bir mesele. Ona da değinmek lazım. Yani köyde kiraya gidiyorsanız 2 kere düşünün. İnanın çok zor bir durum. Yani özellikle Ege bölgesine gelecekseniz, hani belki İç Anadolu'da, Karadeniz'de farklı olabilir. Ama turistik bir bölgede ben köy hayatı yaşayayım, kiraya gideyim diyorsanız bunu 2 kere, hatta 3 kere 5 kere düşünün de öyle karar verin. Çok zor bir şey. Tabii köyde biz bu kadar zorlukları yaşadık. Hani onları hep eski videolarda anlattık. Maddi sıkıntılar da çok yaşadık. Geçinemedik ki kaç kere krizler yaşandı, ekonomik sıkıntılar oldu. İşte savaşa girdik, erken seçim falan. Korona çıktı, her şey, piyasalar bozuldu. O anlamda çok zorlu geçirdiğimiz süreçler oldu. 4 yıl soba yakarak, her köye göçmek isteyenin hayali olduğu gibi sobayla ısındık. Kendi odunumuzu yaptık, kendi odunumuzu kestik. Tabii bunları yaşadıktan sonra insan şunu düşünüyor. Ya biz düşündük, biraz daha rahat edelim, biraz daha konforlu olsun. Mesela bu evimizi, İzmir Bayındır'dan bu köy evimizi aldıktan sonra imkanlarımız doğrultusunda yenilemeye başladık. Konforumuz artsın diye. Evet. Çünkü yani köyde yaşıyorsunuz diye konforsuz yaşayacak bir haliniz yok. Hani sefil yaşayacak bir haliniz yok. İmkanınız varsa neden daha rahat eve girdiğinizde uyku uyuyamıyorsanız, neden daha rahat ısınamazsınız? Bunlara da ağırlık verdik. Ama tabii bunları yapabilmek için para kazanmak gerekiyor. Videonun asıl konusuna gelelim. Biz bu 4 yılda ben yatırım işleriyle çok ilgiliyim. İşte borsa olsun, kripto olsun, ki kriptoyla daha sonradan tanıştım. Bir abimizin vasıtasıyla, bir gün onu da getirip konuşturacağım bu konuyla ilgili Evet, size inşallah. Bu bize harçlık verdi. Yani ben işte hisse senedi aldım, sattım, işte bu şekilde çevirdik. Daha sonra bir kiralık evimiz vardı. 2 tane evimiz vardı bahçede kiraladığımız. Onu pansiyona veriyorduk. Antik kentin yanındaydı evimiz. Oradan kendimizi açtık. Oradan zaten ciddi derecede güzel kazanç sağladık. Yani hani o 2 sene bizim için gerçekten Yani şöyle, bir şeydi, yani maaştı yani. ciddi derken hani senelik kiramızı çıkarmış Tabii işte olduk. hani sonuçta Evet. bizim için kiramızı çıkarmış olmak bile Çok en azından büyük, bir kuru çok, ekmek bile evet. yesen evinde Evet. oturabilirsin. Hani bizim zaten en büyük stresimiz, en büyük sıkıntımız ev alamadığımız için kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Çünkü senelik veriyorduk biz. Evet. Yani senelik de 30 bin lira falan ödüyorduk değil mi? 20 bin lira, 25 bin lira mıydı? Yok, o kadar olmadı. Yani 15-20 bin lira civarlarında. 20 bin lira küsür, yani biraz abartmışım o zaman. Abarttın abi. Ya o kadar, ama o yani hani o bile insanı öyle bir strese sokuyor ki birkaç ay sonra bak kiramız gelecek, nasıl ödeyeceğiz, işte çocukların masrafı vesaire vesaire. Ya bunlar çok zor şeyler. Geçinme kaygısı gerçekten çok ciddi derecede büyük bir sıkıntı ki hani sen gerildiğin için ister istemez çocuklarına da yansıtıyorsun, aile hayatına da yansıtıyorsun o gerginliğini. Şimdi birçoğunuz yorumlarda bize yazıyorsunuz. Hatta birçoğunuzun da aklında o fikirlerin olduğuna eminim. Neden inek almıyorsunuz? İşte neden koyunları çoğaltmıyorsunuz? Neden yumurta yapmıyorsunuz? Domates, biber ekip de hani tarım yapıp gidip satmıyorsunuz? Ya inanın bunlarla artık geçinmek çok zor. Yani şu şartlarda, şu ekonomik durumda, dünyanın şu ekonomik tablosunda bunlarla geçinmek çok zor. Yani biz burada, en yakın komşularımız büyükbaş hayvancılık yapıyor ki biz bu bölgede büyükbaş hayvancılık bölgesi. Ya ben hiç ineğin sütünden ya da şundan para kazandım, çok iyi Yok. gidiyor diyeni görmedim. Ya saman artıyor ama bizim süt fiyatları hala aynı diyorlar. Yem parası artıyor, süt aynı. Süt artsa bile ya o kadar çok maliyetler yüksek ya, kazanamıyor yani, anlatabildim mi? O anlamda şimdi biz de bile bile böyle bir maceraya hiçbir zaman girişmek istemedik. O anlamda hep alternatif, nasıl para kazanabiliriz, ne yapabiliriz? İşte mesela çiftlik turizmi yaptık. Evet. Atımız, eşeğimiz vardı, koyunlarımız vardı ama az sayıda hayvanımız vardı. İnsanlar geldiğinde doğal bir ortamda tatil yapıyordu bizim Tabii. orada. Ki yurt dışından çok yabancı Çok geliyordu. gelen var. Çok mutlu kalıyorlardı Evet. yani. Bu Çok mesela- zevkliydi onlar. Ben o günleri güzeldi, yani o günleri arıyorum aslında, o şey yaptığımız nedir onun adı?
Hani o kiraya verdiğimiz işte yeni insanlarla tanışmak, yurt dışından özellikle insanların gelmesi benim için çok çok daha güzel. Çünkü yurt dışından insanlarla tanışmak çok ayrı bir şey. Onların kültürlerini tanımak. Yani benim çok ilgimi çeken bir sistem. O yüzden hani her yerden geliyordu, yani Rusya'dan geliyordu, İngiltere'den geliyordu, oradan burada onlarla konuşmak, işte anlaşmaya çalışmak falan çok zevkliydi. Ben o şeyleri çok özlüyorum, yani şurada öyle bir ortam olsun çok isterdim yine. Evet. Ya mesela hani inek yapıp sütü satarak para kazanamıyorsunuz ama mesela sütü köylüden alıp onu peynir, tereyağı yapıp ona bir katma değer satmak da mesela bir alternatif bir kazanç. Çünkü bir tereyağın fiyatı çok daha yüksek. Yani sizin orada bir emek verip onu bir ürüne çevirip satmanız mesela İşte süt satmaktan daha faydalı. Tabii. Atıyorum çilek hasat edip çiledi satmaktansa çilek reçeline döndürüp satmak daha avantajlı. Yani biz bunlara yöneldik ki şu an hani onu da yapıyoruz. Doğal ürünler, birçok kalemde ürünler var. Hani o da mesela bize bir ekstra, bu İzmir'e geldiğimizden sonra bir kazanç kapısı oldu. O anlamda hep böyle alternatif şeyler aradık. Ama onun haricinde bizim ana temel yatırım ve bizi düze çıkaran şey yatırım, finansal piyasalar oldu. Evet. Gizem başta bana çok kızıyordu. Bak diyordu, bir atımlık kurşunumuz var, ziyan oluyor, zarar ediyorsun, şöyle böyle. Hatırlıyorsun değil mi o günleri? Evet, hatırlıyorum. Tabii insan endişe ediyor yani buradan. Şimdi bütün kadınlar bence endişe eder yani. Şimdi düşünsene, hani tek bir evin var, minicik küçücük bir evin. Zaten hayatın boyunca çalışsan da artık kolay kolay ev sahibi olamıyorsun ne yazık ki. Hele Türkiye şartlarında. Böyle bir durumda bence kadınlar beni anlıyordur. Çünkü zor bir şey. Hani tekrar onu kaybetmek istemez yani. Çünkü kadın düşüncesi daha farklı erkeklere göre. Erkekler biraz daha bu konuda daha şeyler, yani cesurlar. Hani sonrasını düşünmeyebiliyorlar. Ama kadın sonrasını da değil. Düşündüğü için öyle mi? Bütün erkekler öyle değildir yani İşte bence. hani erkekler düz mantık ya. Yani. Kadınlar daha böyle ayrıntılı düşünüyorlar. Hani o taraftan bir endişem vardı. Evet. Haklı olarak o da. Ben bu konuda hani risk almayı ve sabırlı olmayı çok iyi becerdim. Yani bu borsa olsun, kripto olsun. Çünkü tamamen psikolojik bir olay. Ve bu yapacağınız yatırım hani böyle 2 günlük ve 3 günlük bir yatırım değil. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor bu yatırımı. Benim yaptığım yatırımlarda evet ilk başlarda çok zararda olduğum dönemler oldu. Çünkü gündemde çok sıkıntılı haberler vardı. O anlamda ben sabrettim. Hani aman bittik, aman öldük demedim. Bu işin formülü bu. Ben bunu size söyleyeyim. Ve gerçekten her insana yatırım yapmasını tavsiye ediyorum. Yani bu arsa olur, araba olur, borsa olur, kripto olur, altın olur. Ama dolara tavsiye etmiyorum. Yani dolar almak bizi kendi bacağımıza sıkmaktır. Yani böyle söyleyeyim. İnsanlar dolar yükselecek diyor ama mesela dolardan %2, %3 kazanacağım diye ülkeyi aslında ateşe atmaya da gerek yok. Onun yerine gidin altın alın, ev alın, arsa alın. Ne bileyim yani kripto alın ya da güzide şirketlerimiz var. Ülkemizin göz bebekleri, onlara ortak olun. O anlamda daha faydalı olacaktır. Hani burada size ne kadar kazandık, ne yaptık ama bunları söylemeyeceğim. Yatırım tavsiyesi de vermeyeceğim. Şunu alın, bunu alın gibi. Ama şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Biz Muğla'dayken bir sandalımız vardı. Belki hatırlarsınız. Biz onu sattık. 2-3 bin lira bir para. Evimizin eşyalarını spotçuya sattık. Oradan bir para aldık. Ve ben bunu Gizem'e verdim. Hani çocuklara yatır diye. Çocuklara yatıralım. Kripto alalım dedim. Yani unutalım. Orada kalsın. Geçen yıldı değil mi? Evet, geçen sene. Ya bir 4-5 bin lira falan da herhalde. Evet. Ya inanın azımsanmayacak bir paraya çıktı. Yani hani 2-3 kattan bahsetmiyorum yani. Evet. Gerçekten azımsanmayacak bir rakama çıktı. Bu sabırla. Gizem onu aldı mesela, düştü, arttı. Aman niye çıkmıyor, aman niye böyle. Sen bakıyordun. Ama bakın aradan... Ama şöyle bir şey yaptım, ellemedim kesinlikle çünkü... Hani şöyle, yani para çok yükseldi ve onun yarısına kadar düştü. Ay çeksem miydim acaba falan dedim. Ondan sonra yok dedim. Zaten ben bu parayı ellemeyeceğim. Çocuklarımın geleceği için, hani çocuklarımın için, hani eğitim masrafları vesaire için orada tutuyorum diye onu niyetledim yani kendime. O yüzden de hiç yapmadım. Bekledim. Sonuçta dedim seneler geçecek, ben bekleyeceğim. Bir baktım ki o paranın da üzerine çıktı yani. Değil mi? Sen mesela orada panik yapıp satsan mesela. Yok, panik yapmamayı öğrendim ama senden. Onu öğrendim. İşte onu insanlara hani onun tekrardan o rakama geleceğini zaten biliyordum ben.
Sadece hani şunu düşündüm. O arada hani çakallık böyle. Hani o parayı kullanıp tekrardan oraya çıkacak ya. Ya o mucize. O Hiçbir işte zaman yani, aynen, hiçbir onu zaman bilemeyeceksin. zirveden satıp hiçbir zaman alttan almayı Evet. bilemezsin, tamam mı? Bunu yapayım dersin, 2 sefer kazanırsın, al sat yaparsın ama üçüncüde Evet. hepsini verirsin. Tabii. O yüzden bu işte sabır. Sabır lazım. Arsada yani şöyle düşünün. 5 yıllık grafiğe bakın borsanın ve kriptonun. Hep zigzaklı çıkmış, inmiş, Evet. çıkmış. Yani belki 11 ay bekliyorsunuz, düşüyor ama 12. ayda bir bakıyorsunuz acayip bir Evet, ralli evet. gelmiş ve senin paran 11 ay beklediğini, 11 ayın acısını bir ayda çıkarmışsın yani. Sonra şöyle düşünüyorsun, yani ben 11 ay mesela normal çalışsaydım bir yerde, herhangi bir yerde Türkiye şartlarında zaten bu parayı mümkün değil kazanamazdım yani. Düşünsenize 2000 lira koyuyorsunuz size atıyorum 6-7 bir senelik maaşınızı size veriyor. Ama tabii bunu almamanız gerekiyor yani birikim yapacaksınız. Hani sürekli ben oradan kırt alayım derseniz o da bir para kazandırmaz ki. Zaten yetmiyor. Hani enflasyon o kadar çok çabuk yükseliyor ki. Yani şu an mesela geçen sene bana 2000 lira çok büyük bir para gelirken şu an sanki yani o kadar minik bir para ki 2000 lirayla Öyle. ne alır? Hiçbir şey alamazsın artık. 2000 liraya kayık aldık. Şu anda 2000 liraya alamazsın. 10 bin liradan aşağıya Tabii canım, alamazsın. hiçbir Yani şey alamam. inanılmaz bir enflasyon var. Zaten şu anda hani durumlar da bir tuhaf. Yetmiyor yani para pul Yani olmuş şunu durumda. söylemek istiyor Gizem. Ben kısaca gene özet geçeyim. Mesela kazandınız 3 kat, 4 kat, 2 kat para kazandınız. Kârı aldınız, yediniz. Tamam, gerçekten ihtiyacınız bir şeyse, ya bir şey alacaksınız evinize, koltuk takımı ya da evinizi tadilat, o zaman tabii ki çok iyi bir şey. Ama alıp da böyle günlük normal harcayayım, yiyeyim onu, içeyim dediğiniz zaman o para hani gidecek yani, Tabii, öyle tabii, söyleyeyim. evet. Çünkü bu piyasa bir gün döndüğünde sizin o karlarınızı almanızla beraber ana paranız da bayağı bir düşmüş olacak. Yani parayı katlayamayacaksınız aslında. O anlamda bir maaşınız varsa ve ekstradan bu yatırım yapabiliyorsanız ihtiyacınız olmayan bir parayla, inanın bundan 3-5 ay sonra, 1 sene, 2 sene sonra ciddi gelirler elde edebileceksiniz. Ya bakın, bu gerçekten bizim bir deneyimimiz. Yani biz de bunu bilerek yola çıkmadık ama bu köy hayatına göçtüğümüzde tabii kafamız daha dinç, daha rahatız, stres yok, kendimizi verebiliyoruz, dayanabiliyoruz. O anlamda bize çok şey öğretti bu köy hayatı. Evet. Yatırım konusunda, yani kendimizi geliştirmemiz konusunda. Ve inanın bu kadar rahata çıkmamızın tamamen en büyük kaynağı budur yani, onu söyleyeyim size. Sabır. Aldık, unuttuk, bekledik, belli bir hedefe kadar direndik. Mesela iyi mi kâr ettik? Ne yaptık? Cam kapamayı yaptırdık. Evet. Normal bir maaşla bunu yaptırmak çok zor. Mümkün değil yani. Evet. Ya o senin işte hani sonuçta bir yatırımın, yani evine bir yatırım yapıyorsan o zaman tabii ki o parayı alabilirsin. Ama hani ben işte günümü şurada geçireyim, işte şuraya gideyim, buraya gideyim, saçma sapan işte alışveriş yapayım falan dersen zaten hiçbir şeye yetmez. Yani onun bir yatırımı yok ki sana. O gününü geçirmektir. Özellikle ben bir kadın olarak ben kadınlara özellikle çok öneriyorum bunu. Yani kadınlar özellikle mesela evde olanlar, işte 3 kuruş 5 kuruş işte hani harçlık alan, işte ne bileyim onu bunu yapan mesela kadınlar bence kesinlikle ve kesinlikle bu kripto parayı değerlendirmeli. Yani ben açıkçası şu anda mesela evinde biliyorsunuz doğal ürünler yapıyoruz. Hani onlara da ona da kesinlikle öneriyorum. Yapıyorum. Ben kazandığım gerçekten parayı kriptoya yatırıyorum. Yani burada yani gidip de hani alışveriş, işte kıyafet alayım bilmem ne falan yapmıyorum. Ya da ne bileyim işte çocuğumun ekstra ihtiyacı oluyor, oradan işte harcıyorum. Hani Kaan'a da yüklenmek istemiyorum. Sonuçta onun da bir şeyi var. Hani o ne kadar çabuk kendini toparlarsa bizim ailemiz için o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Hani olduğu kadar kendimden. Mesela Kaan'a diyorum işte atıyorum, İşte bu hafta mesela şu kadar bir para kazandım. Atıyorum mesela 3000 lira para kazandım. 3000 lira paramı, Kaan işte toplu bir param var. Hani bunu bana yapar mısın, yatırır mısın? O daha iyi biliyor bu işleri. O hemen bana tık 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 yatırıyor. Ama ben hani sizin eşiniz bilmiyorsa da bence kadınlar da bunu öğrenip, özellikle kadınlar için bence çok iyi bir şey. Çünkü kadınlar mecburen evde kalmak zorundalar. Çocuk bakıyorlar, işte hani çalışma şeyleri Aslında kısıtlı. takip etmeleri daha kolay. Evet, daha kolay. Ya bence kadınların özellikle bu işi yapmaları lazım. Yani erkeklerdense bence kadınlar bunu yapmalı. Zaten Japon kadınları diye bir şey var. Yani Japon kadınlarının mesela dünyada çok büyük bir parası var. Ya. Onların mesela girdiği piyasalarda mesela çok büyük hareketler. Yani bunu araştırın mesela. Tabii, Japon tabii. Ya kadınları derler mesela. Kadınlara şu anda bütün kadınlara öneriyorum. Ya bu işi yapın yani. Erkeklere, Ama şunu da erkekler söyleyeyim. gene bir şekilde çalışıyor. Oradan buradan parasını kazanıyor ama kadınlar çünkü çocuk doğurduğu için, bilmem ne yaptığı için hani çalışamıyor, edemiyor. 3 kuruş paramı ne yapayım falan diye düşünürken altın mı alayım, yok kesinlikle yapmayın. Kesinlikle kripto alın yani. Ama bak öyle deme.
bunu net bir şekilde beyan etme. Yani kripto alın diye bir şey yok. Kripto, bakın şunu söyleyeyim. Kripto gerçekten riskli bir yatırım aracı. Hani herkesin öyle bir risk iştahı olmayabilir. Altın da alabilirsiniz ya da küçük gidip bir yerden arazi alabilirsiniz. Hani farklı bir şey. Yani kripto diye belirttiğin zaman bilemeyiz. Tamam, şu an çok iyi gidiyor da yani yarın öbürsü gün tepe taklak da gidebilir. Ya işte tepe taklak gidecek zaten, illaki gidecek. Evet. Ama onun tekrar çıkabildiğini bilerek o gönül rahatlığıyla işte o işleri yapabilmek zaten önemli olan. Ama işte dünyada sonuçta her Doğru an her öğrenmişim. Dünyada her an her şey değişebiliyor. Yani evet. Hiçbir şey net ve kesin değil. Evet. Bugüne kadar böyle gitti ama yarın da böyle gidecek diyemeyiz. Baksana mesela Japon kadınları yapıyor diyor dedin. Yani demek ki iyi bir şeyler oluyor ki Japon kadınları bu işi yapıyorlar. Onlar hisse senedi de alıyordur, altın da alıyordur, hepsinden alıyorlar. Petrol alıyordur. Yani fonlara dağıtıyordur. Evet. Hani sadece kripto alıyor diye öyle bir net bir şey değil. Yani bir sürü yatırım aracı var. Evet. İnsanlar buradan kendine uygun olanını seçmeli. Evet. Herkes senin kadar dirençli, sabırlı olamaz. Sen panik yapmıyorsun ama adam belki kafayı yiyor. 3 kuruş kaybettin. Ama kadınlar öyle olmaz ki. Kadınlar erkek gibi değil. Şimdi erkekte bir sorumluluk var. Hani evini geçindirme sorumluluğu, ne bileyim işte. Ya erkeğin olayı farklı şimdi. Sen benim gibi düşün. Ama ben mesela kadınım. Benim param bittiği zaman gene senden alabilirim yani. Hani Kaan bana para ver diyebilirim. Kadında o rahatlık var. Hani anladın mı? Onu demek istiyorum. Ya o yüzden hani kadınlar küçük yatırımlarını o şeye koysun istiyorum. Demek istediğim o yani. Ya kesinlikle yapmalılar yani. Kesinlikle bir yere bir şeyinizi koyun yani. Bu arada tabii şimdi ya hisse senedi, kripto günah, oynamayın, yapmayın diyenleriniz olacaktır. Lütfen demeyin. Ya bu herkesin kendi tercihi, kendi inanışı. Hani bizim için öyle değil, sizin için öyle bilir. Hani bunu söylemenize gerek yok her defasında. Ya bizim inancımız kendimize, sizinki kendinize. Evet, bir kere. Böyle bir şey düşünüyorsanız zaten girmeyin. O zaman başka bir şey yapın. Yani şöyle olmalıyız. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. İster inanır, ister inanmaz, ister onu yapar, ister başka bir şey yapar. Yani sonuçta özgür bir dünyada, toplumda yaşıyoruz. O yüzden hani herkes birbirine, en önemli şey saygılı olmak zorunda. Yani bana inancı farklı ya da şeyi diye ben onu kötüleyemem. Onu da yani sonuçta Allah'ımız bir mi? Bir. O zaman bence sorun da ortadan kalkmış olur yani. Onlar detaylar. Peki şimdi iyi güzel. Karşıdaki vatandaş sana diyecek ki şimdi, belki de diyor, soruyor. Ya ne soruyor bana? Tamam, senin bir evin varmış. Evet. Bir paran varmış, onu değerlendirmişsin. Tabii. Ama ben sıfırım. Evet. Ama köye gitmek istiyorum. Ne yapacağım? İşte o tabii yani o birazcık zor bir durum yani. Ya şimdi tabii hayat değiştireceksin. Kesinlikle hani bir evin olmazsa ya da ne bileyim bir elinde bir şey olmazsa zor tabii ki. Yani çocuklarla zaten onu yapamazlar yani. Nasıl yapacaklar? Ya şöyle söyleyeyim. Ya bir plan proje yapıp da yola çıkmak gerekiyor. Hani ben gittiğimde ne yapabilirim? Az çok yani kendinizi böyle garantiye alacak bir şey bulmak gerekiyor. Tabii. Ama şu da bir gerçek. Yola çıkmadan da fırsatlar pek karşınıza çıkmıyor. Aynen, o da doğru. Hani bir söz vardı, unuttum. Bir şey yolda yapılır mı? Bir söz vardı hani. Ya yola çıktığınızda karşınıza çıkıyor bazı şeyler. Doğru. Bizim öyle oldu. Ne bileyim, belki paranız yoktur ama dedenizden kalan büyük bir arazi vardır. Evet, öyle olabilir. Köyde bir eviniz vardır. Hani en azından kira vermezsiniz. Orada bir düzenim, az çok bir düzen vardır. Öyle riske girersiniz. Yani herkesin rızkı farklı şeyi oluyor. farklı yani. Bizim cüzi bir paramız vardı ama evimiz yoktu. Köyde evimiz yoktu. Gidecek bir yerimiz yoktu. Sizin belki paranız yok ama eviniz var. Aslında herkes kendi ihtiyaç ve becerisine göre kendine bir şekil çizmesi gerekiyor. Tabii. Ben şimdi kriptodan, borsadan kazanıyorum diye sizin de bunu yapmanız şart değil. Yani sizin belki mükemmel bir hayvancılık bilginiz var. Tabii. Koyundan belki çok iyi anlıyorsunuz. Koyunculuğa belki farklı bir boyut getireceksiniz. Yani ya biraz cesur ve girişimci olmak gerekiyor bu konularda. Çünkü yani biraz açıkçası delilik lazım ya. Ufaktan bir deliliksiz olmuyor bu iş. Evet. Çünkü bir insanın o konfor alanından dışarı çıkması gerçekten kolay değil. Hele bir de çocukla. Ya tamam, iki bekar insansanız hani karı koca ya da sevgili neyse hani onlar için bir tık daha kolay. Çünkü en azından geri dönerim mantığı vardır ama bizim öyle bir şeyimiz yoktu. Bence gösterdiğimiz gerçekten korkunç bir cesaret olduğunu düşünüyorum. Birçok insana da zaten ilham oluyor. Hani bizim işte en büyük avantajlarımızdan bir tanesi bir evimiz olmasıydı. Hani o paranın biraz güvenilebilirliği. Ama o da risk. Yani ama şunu söyleyeyim size. Bakın hani onu diyeceksiniz bize, ya sizin paranız vardı, iyiydi. Bakın 5 milyon dahi paranız olsa
Siz bu parayı değerlendirmeyi bilmiyorsanız kesinlikle hazıra daha dayanmaz. Tabii. Bakın 5 milyon 10 milyonunuz bile olsa bitirirsiniz. Ve biz çok cüzi bir parayla bakın 5. senemizdeyiz. Evet ya, çok komik bir Ve rakam. parayı bakın Biz- o kadar parayı o kadar harcamamıza rağmen, o kadar şey yapmamıza rağmen katlamayı başardık. Bakın Evet. yatırım böyle bir şey. Doğru yere yatırım yapacaksınız, sabredeceksiniz. Aynen öyle. He. Peki ben sana şey diyeyim. Senin kadınlara yönelik yapabilecekleri bir fikir var mı? Hani borsa, kripto haricinde elle tutulur ne iş yapabilirler? Ya sonuçta çocuklu anneler de dahil bunu bir sürü şey yapabilirler. İşte artık internet biliyorsunuz sürekli kullanılabilir halde. Yani her şekilde internet ortamına ulaşabiliyoruz. İnternetten zaten birçok artık satışlar yapılıyor. Dükkan artık kullanılmıyor. Bununla ilgili alakalı işte kendinizin mesela yapabileceği işte bir şeyler tasarlarsınız. Ne bileyim işte incik boncuk dışında yiyecekle ilgili bir şey olabilir. İşte bunların paketlemesi üzerine. Mesela babam biliyorsunuz daha önceki videolardan da hani Özbekistan'a gidiyor, oralarda işler yapıyor. Bir iki böyle tanıdığı var, hatta o kadınlardan da bahsetmişti bana, tanıştık kendileriyle de. Onlar mesela çocuklarıyla birlikte, hani çocuklu anneler biliyorsunuz biraz daha zor oluyor. Evden kendilerine böyle paketleme bir şeyler, sistemleri yapıp orada mesela satabiliyorlarmış. O şekilde. İnternet üzerinden. İnternet üzerinden satıyorlar. Hatta bana bunların resimlerini falan gösterdi. İşte paketleme yapıyor orada. Paketleme yaparken işte çocukları bir yandan etrafında falan böyle. Ya işte isteyen, hani sonuçta kadınlar para kazanmak isterlerse her şekilde bir şeyler bulabiliyorlar kendilerine. Yani yetenekleri neyse işte atıyorum hani bu el işi olabilir ya da işte bir şeyler alıp hani onu paketleyip kendi zevkine göre onu satabilir. İşte tasarım olabilir. Yani bu tamamen hani size kalmış bir şey. Buradaki en önemli tabii ki nokta interneti kullanmak. Pazarlama. Yani pazarlama zaten. Zaten pazarlama yapabilirseniz o zaman gerisi zaten çok kolay Ya yani. ben yapamam demeyin bakın. Yani Evet. artık dünya internet çağı. Ya biz bile bakın YouTube'da sonuçta bir senedir YouTube'dayız. Bu patlananak bize YouTube'u böyle 100.000 aboneyle canım vermediler. yani. Sonuçta Yani biz de buraya tırnaklarımızla geldik yani. emek vere yani Emek yapıyorsunuz. veriyorsunuz. İşte zamanınızdan ödün veriyorsunuz. Çocuklarınızdan ödün veriyorsunuz. Biz de bir şeyleri yapabilmek için hani böyle 5 dakika, yani 15 dakika, belki 20 dakika sürüyor video ama hani onunla uğraşmak bile bir 3-5 saatinizi alıyor değil mi yani, Evet. editlemek vesaire. Ya internet bakın çok zengin bir yer. YouTube bildiğiniz kütüphane. Ya YouTube'da bile yazsanız hani ben nasıl satış yapabilirim, nasıl bir platform kurabilirim, oradan bile çok değişik bilgiler edinebilirsiniz. O anlamda sadece bir adım atın yani. Bir işe girişin. Yapamayacağınız bir şey yok. Sadece araştırmalısınız. Kendinizi bir yola koymalısınız. Ondan sonra illaki bir karşınıza fırsat çıkıyor, bir başarı geliyor yani. Ya zaten kadınların bir kere yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir kere biz kadınlar olarak erkeklerden çok çok daha öndeyiz. Neden öndeyiz? Çünkü zeka olarak çok daha farklı düşünüyoruz. Çok daha hızlı harekete geçebiliyoruz. Burada tek ihtiyacınız olan şey, bir kadın olarak bazı kadınlarda bir cesaretsizlik mesela görüyorum ben. Onu yenmeniz lazım. Yani cesur olacaksınız her zaman. Çünkü cesur olduğunuz zaman hayat size yardım ediyor. İşte ben dururum işte eşimin himayesinde falan, ya böyle bir şey yok artık. Artık o eskidenmiş yani, o devir kapandı, öyle bir şey yok. Artık kadınlar da erkekler de her ortamda her şekilde çalışabiliyorlar ve öyle de olmalı zaten. Biz de bunların en iyi örneklerinden bir tanesiyiz. Ben işte 4 senedir işte o ilk sene işte hamilelikti, işte 3 senede işte Atay'ı büyütmekle vesaire geçti. Hani o süreci çok iyi biliyorum. Zor yani, sonuçta anne olmak gerçekten zor. Her şeyini ona veriyorsun. Çalışan anneler yok mu? Tabii ki var ama benim şöyle bir dezavantajım var. Benim çocuğumu bırakabilecek hiç kimsem yok. Yani tek başına bir anneyim. Hani birine emanet edersin, anne çalışır, işte anneanneye babaanne verir. Benim öyle bir ortamım yoktu. Tabii ki o 3 sene boyunca sürekli çocukla iç içe olmanın verdiği bir şey vardı. Şimdi böyle bir ortam var. İşte etrafınızda da sizle, yani siz istediğiniz zaman nasıl karşınıza birileri çıkıyor. Ben mesela bunları daha önceki videolarda da söylüyordum, hatırlıyorsanız, doğal ürünler yapmak istiyorum falan gibisinden. Sonra ne oldu, işte karşıma Nevin çıktı.
Ya bir şekilde hayat size sunuyor. Onunla bir şeyler yapmanız için aslında hayat size sunuyor bunu. Yemek yani size gökten zembille inmiyor. Siz sadece isteyeceksiniz, adım atacaksınız, harekete geçeceksiniz. O zaman gerçekten sunuyor ve sen onu değerlendirirsen bir şeyler olmaya başlıyor. Hani böyle işte benim karşıma çıkar mı ya işte ben ne yapacağım falan diye böyle karamsarlığa düşürmemek lazım hiçbir şekilde bir kadın olarak. O yüzden kadınlar gücünün farkına varmalı ve her şeyi yapabileceğinin farkına varmalı. Bununla alakalı da zaten devletin de çok destekleri var. Dolayısıyla kadınlar bence hiçbir şekilde köy hayatında aç kalmazlar. Hani erkekler ne yapar onu bilmiyorum. Hani onlar da işte belki hayvanlarla ilgili bir şeyler yapabilirler. Sen gene mi geldin? Artık ekmek aslanın ağzında. Gerçekten yani para kazanmak çok zor. Kazandığınızı da çok iyi değerlendirmelisiniz. Yani çünkü hiçbir şeyin hızına, fiyatlara yetişilemiyor. Hani benim param yok, ben yatırım yapamam diye düşünmeyin. İnanın damlaya damlaya göl oluyor. Yani bugün atacağınız 100 lira, 200 bin lira yarın öbürsü gün size bir ev, bir araba parası çıkartabilir ki biz bunu yaşadık yani gerçekten. O yüzden tasarruf yapın. İlla ki paranızı bir yerde değerlendirin. Zaten parayı bir yerde değerlendirmeye başladığınızda göreceksiniz. Elinize geçen bir parayı böyle saçma sapan bir alışveriş harcamak yerine o yatırıma dönüştüreceksiniz. Yani para biriktirme alışkanlığı oluşmaya başlayacak sizde. Ve size faydalı olan şeyleri harcamaya başlayacaksınız. O anlamda herkese bir şeye yatırım yapmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu illaki kripto değil, başka şeyler de bulabilirsiniz kendinize. Ama yatırım bu işin anahtarı gerçekten. Videoyu da çok uzattık. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz. Aslında söylemek istediğimiz çok şeyler var ama hep videoyu kapatınca aklımıza geliyor. Bu kripto da hani şey gibi düşünme, yani kripto bir bilişim. Nasıl ki bir Türk Hava Yolları bir hisse, bir şirket hissesi alıyorsanız kriptoda da bilişim hissesi alıyormuş gibi düşünün. Bunlar artık dünyanın ilerleyen zamanlarda teknolojik alt yatırımları olacak. Bu bütün kriptoların bir hizmeti var. Yani dünyada sizin hayatımızı kolaylaştıracak, bir şeyleri bize getirecek ve şu an bunların altyapısı oluşturuluyor. O anlamda gerçekten fırsatları önceden değerlendirin. Bunlar artık günümüzün gerçekleri. O yüzden değişime ayak uydurmak zorundayız. Kendinizi kapattığınız zaman sizi hep geriye götürecektir. Değişime açık olun. Etrafınızı iyi bakın. Yani etrafı, yani geleceği iyi analiz edin ki size fayda sağlasın. O anlamda benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin var mı diyeceğin Benim şey? de bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sağ olun. Buraya kadar izlediyseniz. Sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz. Siz de kendi düşünce fikirlerinizi, önerilerinizi yorum olarak yazarsanız aşağı. Aynı zamanda videomuzu beğenip de kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Yeni yıla gireceğiz artık. Evet. Bir seneyi daha bitirmek üzereyiz. Geçen yıl yeni yıla girdiğimizde kendimizi tanıtan bir içerik serisi hazırlamıştık. Evet. Bu sene de aynısını yapacağız. Bunu artık bir klasik haline getirmek istiyoruz ki hani yeni gelenler de bizi tanısın. Hani Tabii. bize de hatıra kalsın yaptıklarımız gibi. O anlamda inşallah yeni yıla girerken bir belgesel tadında böyle kendimizi anlatan bir video hazırlayacağız. Evet inşallah. Boğazım kurudu. Çok Aynen. Evet çok konuştum. Ben de farkındayım. Hiç bana söz bırakmadın. Her şeyi söyledin. Hadi son sözü sen söyle. Sen o kadar çok konuştun ki bana kalmadı. Hadi söyle vardır kesin, son söz vardır sende. Kesin son söyleyeceğim bir şey vardır. Son gülen iyi gülermiş falan. Vallahi mutlu kalın, sağlıklı olun, iyi olun inşallah. Her zaman biz de bu yönde dileklerimiz sizler için. Sizlerin de bizi dilekleri aynı şekilde. Biz de isteriz ki herkes kendi o hayal ettiği hayatı yaşasın, para kazansın, istediği gibi, istediği, sevdiği şekilde para kazansın. Ya bu çok önemli. Gerçekten mutlu şekilde para kazanabilmek bence dünyanın en büyük nimetlerinden bir tanesi sağlıktan sonra. Çünkü zorla bir şey yapıldığı zaman ondan ne bir bereket oluyor ne de bir işte şey oluyor, yani gelecek oluyor. Daha çok sağlığını bozuyor insanın. Ne yazık ki bu şehir hayatındaki o klasik şeyler. İnşallah siz de hayallerinize kavuşursunuz. İnşallah bu video sizler için bir ufak şey olsun, tılsım olsun diyelim.
Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için. Buralara kadar geldiyseniz de bir abone olur tuşuna ve beğeni tuşuna da basarsanız bizi daha çok büyük kitlelere de ulaştırmış olursunuz. Bu videoda bir yatırım tavsiyesi değil ama gizli bir mesaj var. İnşallah onu da bulur ve değerlendirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.